Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine böyle artan ipleri değerlendirebileceğimiz bir proje getirdim. Bir çanta projesi. Bu kez sadece böyle evdeki yeşil ipleri böyle karıştırarak karışık örnekli doğaçlama bir şekilde bir çanta modeli yapacağım. Bunun için şöyle bakın her çeşitten iplik var. Şöyle bir sakallı gibi bir iplik var. Bununla lif yapılıyor daha çok. Şöyle değişik merserize ipler. Bu nako pırlanta mesela. Şu çanta ipi böyle floş makreme, polyester makreme ipler şunlar. Araya böyle sim katacağım. Böyle sakallı ip katacağım falan böyle karışık yeşil tonlarında bir çanta olacak. Kullanacağım tığ da 7 numara arkadaşlar, 4 milimetre ve şöyle bir klipsim var. Bambu saplı bir klips. Bunun ölçüsünü vereyim. Bu hazırlayacağım kalıplar, keçe kalıp, örgünün kendi kalıbı vesaire. Bu klipse göre. Şöyle bunun büyüklüğü yani genişliği 24-25 santim. Şöyle bakın 25 santim genişliğinde bir klips kullanıyorum. Şimdi bu çantayı örerken dediğim gibi böyle karışık kafama göre o an ne eserse artık değişik örnekler kullanarak, değişik ipler kullanarak böyle doğaçlama bir çalışma yapacağım. Bunun için böyle tek tek her sırada ne yaptığımı göstermeyeceğim. Çünkü bu yani siz de istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Şöyle bir çalışma yapmıştım arkadaşlar. Birkaç video öncesinde yer alıyor kanalımda. Onun linkini de açıklama kısmına bırakırım. Şöyle bir kapşonlu sweatshirt'ün kollarını çıkarıp şöyle bir kol çalışması yapmıştım. Ve bu kol çalışmasında da her sıranın tek tek modelinin nasıl yapıldığını o videoda gösterdim. Bu çantada da esas olarak buradaki şeylerden bir kısmından faydalandım. Çok fazla örnek kullanmadım bu çantada. Yani bu örnek ihtiyacınız varsa bu modeli ve bu videoyu kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi çantamızın yapımına başlayalım. Evet, şimdi başlayalım arkadaşlar. Önce ön parçayı örüyoruz. Yani önle arka parça aynı zaten. Ön parçanın ağız kısmından başlıyoruz, örüyoruz. Sonra tabana geliyoruz. Tabanı ördükten sonra diğer parçayı örerek devam ediyoruz. Şimdi şu iki ipin karışımını kullanacağım. Böyle elinizde ince iplikler varsa onları iki kat yaparak başka ipliklerle karıştırarak bu projeyi yapabilirsiniz. Bu mesela Alize Diva ince bir ip. Bu da orta kalınlıkta bir merserize ip. Şöyle ikisini birleştireceğim. Şöyle birleştirdiğinizde renk tonları biraz farklı olursa daha güzel, göze daha hoş görünür böyle. Evet. Şimdi başlayalım. 66 zincir çekerek başlıyorum. Şöyle zinciri de sıkmadan, elimi kasmadan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın böyle elimi sıkmadan yapıyorum. 66 zincir çekelim. Evet, 66 zincir çektim. Siz kendi klipsinizin büyüklüğüne göre bu zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Ben kendi klipsimin ölçüsüne göre yapıyorum şu anda. Evet, 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındaki baştan dördüncü zincire batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum bu sırada. İşte her sırada böyle değişik şeyler yapmaya çalışacağım. Yan yana üçlü trabzanlar yapalım. Böyle birinci sırayı böyle devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Evet, başlangıcını böyle göstermiş oldum arkadaşlar. Devamını kendi isteğinize göre
yapabilirsiniz. Şöyle ben daha önce örmüştüm. Şöyle göstereyim. Şimdi şöyle başladık, bakın. Mesela ben örnek vereyim. 2 sıra trabzan, düz trabzan yaptım. Sonra üzerine bu mont projesinde anlatıyorum bu modellerin nasıl yapıldığını. E, Daha sonra koyu renk iplikle alttan alarak, bakın şöyle 2 trabzan örüp alttan alıp sonra 2 trabzan örüp o modeli uyguladım. 2 sıra. Sonra bir sıra sık iğne sakallı ip koydum. 2 sıra düz yaptım. Şöyle şuradan göstereyim. Şöyle. Bu modelleri o videoda anlatmıştım. Burada tekrar etmiyorum video uzamasın diye. Evet, bu şekilde yalnız ip renk değiştirirken renklerin birbirine zıt olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ki örnek kendini belli etsin. Yani birbirine yakın renkleri ard arda kullanmayalım. Şöyle bakın. Bu şekilde işte ipleri birbirine karıştırarak vesaire falan. Bu şekilde, evet. Şimdi şu ön parçayı dümdüz örüyoruz. Şu şekilde. Tabana kadar dümdüz böyle bir model kurup tabana kadar dümdüz bir parça örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çantanın bir yarısını tamamladım. Ön parça olacak bu. Şöyle bakın, yaklaşık 25 santim kadar uzunlukta ördüm. Bu genişlikteki bir çanta sapı için uygun. Ama daha ufak bir çanta sapı kullanacaksanız bu boyu biraz daha kısaltmanız lazım. Evet, şimdi bu ön parça, şurası ağız kısmı olacak. Şuraya taban gelecek. O tabanı da şu klipsin genişliğinde öreceğim. Şöyle, şu şekilde. Bakın şuralara işaret koydum. 9'ar ilmek buradan ayırdım. Bunun ölçüsünü de şöyle hesaplıyoruz. Şu kadar bir mesafeyi burada örmeden atlıyoruz. Evet, tabanımızın genişliği bu olacak. Uzunluğu da şöyle açtığımızda ne kadar uzunluktaysa bu klips, şu mesafe kadar bir dümdüz taban öreceğiz. Şu kadar. Evet, bu tabanı şu şekilde şu iki rengin karışımıyla düz ikili trabzan olarak öreceğim. Herhangi bir örnek koymayacağım taban için. Evet, şimdi buradan başlayalım. Evet, şimdi şuradan başlayacağım. Dümdüz ikili trabzan olarak öreceğim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek atlamışım. Evet. Şuradan başlıyoruz. Evet. Bu şekilde dümdüz taban kısmımızı örelim. Evet, böyle örmeye devam edelim şuraya kadar. Bu şekilde döne döne öreceğiz. Evet arkadaşlar, taban kısmını da ördüm. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şu klipsin ortası, yani açıldığı kısım kadar bir miktar taban kısmını ördük. Şimdi diğer yüzeye geçeceğiz. Bunun için her iki yandan ilmek arttırması yapacağız. Evet, şimdi sırayı burada bitirdim. Buradan başlarken 9 ilmek her iki taraftan eksiltmiştik. Şimdi burada 9 zincir ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 9 zincir ilave ettim. Bir zincir de fazladan çekeyim. Evet. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Bu sayıları siz kendi klipsinizin ölçüsüne göre ayarlarsanız daha iyi olur. Evet. Şimdi şuradan itibaren yeniden şöyle bir desen oluşturacağım. Bu desenin aynısını yapacağım ben diğer tarafa da. Yalnız şuradan modeli şuradan başlayarak yapacağım. Siz farklı modellerde uygulayabilirsiniz diğer taraf için. Evet, şimdi şuradan başlayalım. Evet, şimdi bu iki ipliği birbirine karıştırarak başlıyorum. Şöyle. Evet. Şu çektiğim zincirden başlıyorum. Şöyle çevirerek. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuradan başlıyoruz. Yine ikili trabzan yapacağım bu sırada. Şöyle. Evet, buraya kadar dümdüz öreceğiz. Şuraya kadar, sıra sonuna kadar gelelim. Sonra burada nasıl artırım yapacağımızı göstereceğim. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Buradan da 8 ilmek arttıracağız. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi sonuncu ilmeğimi öreceğim buradaki. Sonuncu ilmeği örerken 3'te çıkaracağım. Yani üçlü trabzan yapacağım. Şöyle 1, 2, üçlü trabzan yaptım. Diğerleri hep ikili trabzandı. Şimdi doluyorum. Şu üçlü trabzanın şu dibindeki ilmeğe batıyorum. O yürütme zincirimiz olacak bizim. 1, 2, üçlü trabzan yaptım. Bir tane fazladan ilmek yani trabzan yapmış oldum. Bunun gibi toplam 8 trabzan olacak. Doladım, yine şu en son ilmeğe batıyorum. Üçlü trabzan. Evet, 2 tane ilmek oldu. Doluyorum. Doluyorum. Dibine batıyoruz. En son trabzanın. Evet, şöyle bakın, dibine batıyorum. Kaç tane eklemiş olduk? Bakalım şöyle. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane eklemiş olduk. Yine dibine batıyorum. 6, 7 ve 8. Evet. Bu şekilde eklemiş olduk buraya da 8 trabzan. Şimdi normal örneğimize devam edeceğiz. Ben buradaki gibi yapacağım. Fakat modelin simetriği değil, şu modelden başlayıp şöyle giderek diğer parçayı da öreceğim. Bu şekilde. Evet, siz dilediğiniz modeli örebilirsiniz. Rengarenk iplerle vesaire. Evet, diğer kısmı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tabandan sonraki diğer parçayı da bu şekilde simetrik olarak ördüm. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle bakın. Aşağı yukarı aynı örnekleri kullanarak, renk değiştirerek şöyle bir model oluşturdum. Dediğim gibi bu örneklerin anlatımı var bahsettiğim videoda. Evet, bu şekilde. Şimdi bu örgü için bir keçe kalıp hazırlayacağız. Evet,
Keçe kalıbımız da böyle arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi bu keçe kalıbı örgüden yaklaşık yarım santim, 1 santim daha büyük yapıyoruz. Çünkü örgü geriliyor, esniyor, o yüzden bolluk potluk yapmasın diye. Evet, bu şekilde. Şimdi altına da böyle bir yeşilden astar dikeceğim. Bunu kenarlarından dikerek makineye çekeceğim. Bu kalıbı kumaşla kaplayacağım arkadaşlar. Evet, şimdi bu kalıbın ölçülerini vereyim. Evet, kalıbımızın ölçüleri bu şekilde. Şöyle göstereyim. Buradan ekran çıktısı alıp çalışmanızı yapabilirsiniz. Evet, şöyle. Şöyle yakından da göstereyim. Evet. Kalıbımızı hazırlayalım. Ve çantamızı da yanlarından dikelim. Evet, çantamızı tersinden dikeceğiz arkadaşlar. Burası ön yüzü. Şöyle yanlarından dikiyoruz. İki yandan. Sonra şu kısmı da bakın, tabanı da şu şekilde şöyle dikiyoruz ve örgü kısmı hazırlanmış oluyor. Evet arkadaşlar, keçeyi kapladım böyle bu şekilde kenarlarından dikerek. Bu arada bu dış kılıfını da diktim. Şöyle tersini çevirdim, tersinden diktim. Burası düzü. Evet. Tabanını bu şekilde yaptık. Şöyle. Evet. Şimdi keçe kılıfı dikelim. Şöyle tersten aynı şekilde elde dikeceğim. Evet, bu şekilde iğneledim. Şöyle 2 kat sağlam dikiş ipliğiyle şöyle tersinden kenarlarından şöyle dikiyoruz kalıbımızı. Evet. Sonra kılıfını yerleştireceğiz. Evet, keçi kalıbı da diktik. Şimdi örgümüze yerleştiriyoruz. Şöyle bu şekilde yerleştirdik. Şimdi şöyle kenarlarından iğneliyorum. Şu kadar bir boşluk kalacak şekilde, çünkü buradan şu örgü kısmından klipse dikeceğiz. Şöyle şu mesafeden iğneleyelim. Şöyle. Evet. Bu şekilde iğneleyelim. Evet, iğneledik. Şimdi dikmeye başlayalım şu kenarından. Şöyle bakın, ince ince dikiyoruz. Evet, bu şekilde dikelim. Evet, içinin astarını da diktim bu şekilde, keçeli astarı. Şimdi artık son aşama, klipsimizi dikeceğiz. Şimdi bunun için önce şöyle klipsin düzgün durması için şu köşelerden, yani kenarlardan, şu noktalardan karşılıklı olarak tutturacağım. Bu iğnelenemiyor, o yüzden dikerek tutturacağım. Sonra da şöyle orta noktadan
şöyle tutturacağım. Yani dört bir noktasını tutturduktan sonra aradaki kalan yerleri düzgünce dikmiş olacağız. Evet arkadaşlar, klipsin deliklerini kullanarak şöyle bakın, delikli, şurada delikleri var. Şu örgümüz şu araya giriyor. Yani şu kısma girecek örgümüz. Şöyle. Evet. Şimdi bir içten bir dıştan makine dikişi şeklinde dikiyoruz. Şimdi şuradan örgümü aldım. Şuradaki sıradaki delikten çıkarıyorum. Şuradaki delik bakın. Şöyle buradan çıkarıyorum. Umarım görülüyordur. Şöyle ipimiz dolandı. Evet. Ay. Evet. Şimdi şöyle göstermeye çalışayım. Buradan bakın makine dikişi yapıyoruz. Şimdi şuradan şu delikten batacağım. Şöyle. Oradan battım. Örgüyü de alacak şekilde bakın. İğnemi çıkarıyorum. Evet. Sonra tekrar buradan şöyle batıyorum. Buradan bir sonraki delikten iğnemizi çıkarıyoruz. Bakın şuradan çıkarıyorum. Evet. Sonra tekrar şuraya batıyorum. Şu deliğe. Makine dikişi yapıyoruz çünkü. Evet, arka taraftan çıkarıyorum şöyle, örgüyü de kapsayacak şekilde. Evet, dikişimiz böyle arkadaşlar. Bütün çevresini dikerek klipsimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, çantamız tamamlandı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Evet, iç kısmına da şöyle bakalım. Bu şekilde. Evet, kenarlarda gördüğünüz gibi şuradan itibaren diktik. Şöyle bakın. Şuradan bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, siz dilerseniz tabii bu böyle bir çantayı rengarenk iplerle ve farklı türde böyle değişik iplerle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yeşil tonlarında yaptım. Şöyle bir ayakkabı almıştım çok severek, ona takım olması için. Çok da tatlı bir takım oldular. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.